Pek bilinmese de Orta Çağ'a kadar kölelik ticareti coğrafyalar üzerinde en çok yapılan ve en kazançlı işlerden biriydi. Kölelik ticareti daha çok transatlantik köle ticaretiyle bilinir. 12 milyon insanın Afrika'dan Amerika kıtasına taşınması insanlık tarihinde kara bir lekedir. Ancak kölelik bu dönemde başlamamıştır. Kölelik insanlık tarihi kadar eskidir. Örneğin Slav dediğimiz toplumların ismi bile İngilizce slave, köle manasından gelir. Köleliği yasal olarak kaldırmıştır. Ancak köleliğin kalkmasına rağmen siyahiler hala oy veremiyor ya da herhangi bir mülke sahip olamıyordu. Kendisinden sonra gelen Başkan Andrew Johnson da ilk defa siyahilerin mülk ve arazi almalarını ve seçimlerde oy kullanmalarını sağlamıştır. Övgüyü tek bir kişi alır. Ancak bunlar kolay elde edilen şeyler değil. Hatta 100 yıl geçmesine rağmen 1960'lara kadar Jim Crow yasaları siyahiler açısından gerçekten ve insanlık açısından kara bir lekedir. Araştırmanızı öneririm. Şimdi biz geçmişe dönelim. Daha önceki videolarımda cennet fikrinin ve Garden of Eden, Eden'in bahçesinin zikuratların üzerindeki bahçeler olduğunu anlatan videolar çekmiştim. İlgisi onlara da göz atabilirsiniz. Buradaki önemli olan Nuh tufanı yaşandıktan sonra insanlık Nuh tufanının 3 oğlundan türediği inanışı eski ayetten beri bütün İbrahimik dinlerde var. Hazreti Nuh'un Şem yani Semitik toplumların babası olarak görülen İsrail oğullarının da yani Hazreti Yakup'un da Jacob atası olarak görülen Şem daha çok idealize edilmiş soykandır. Hem ise Hazreti Nuh'un günahkar oğludur. Eski ayette Hem'in babasına karşı işlediği bazı günahlardan bahsedilir. Çok detaya girmeden siyahilerin, Afrikalıların Hem'den türediği inanışı vardır. Haritada Romalı tarihçi Josephus, Nuh'un çocuklarından türeyen 70 tane millet saymıştır. Şem, Hem, Cafet. Cafet Avrupalıların atası gibi görülür. Şem Semitiklerin atası görülür. Arapların ve hem de Mısırlıların atası gibi görülür. Hem günahkar olduğu için Tanrı onları lanetlemiş. Lanetleri de sonsuza kadar görülsün diye onları siyah yaratmıştır. Evet, yanlış duymadınız. Skolastik düşünce yıkılana kadar tüm din adamlarının, Hristiyanlığın Afrikalıları köleleştirmesindeki ispat ve kanıt onların Tanrı tarafından lanetlendiği ve bu yüzden de köleleştirmekte herhangi bir mahsur olmadığındandır. Siyahi ten renk belki bundan çok daha önce lanetlenmiş bir şeydi. Çünkü güzellik algımız beyaza odaklıdır. Siz hiçbir kilisede mesela siyahi melek betimlemesi gördünüz mü? Bütün melekler beyazdır. Günümüzde de hala white supremacy, beyaz üstünlüğü ve beyaz ayrımcılığı devam etmektedir. Bunlar başka bir videonun konusu olsun. Eski Mısır deyince aklımıza harika tapınaklar, piramitler ve gizemli bir dünya gelir. Akademik bir araştırma yaptığınızda durum işte böyle değil. Daha çok dize getirilen düşmanlar, kafası kopartılan düşman kabileler, ele geçirilen toprakların hüküm sürdüğü bir anlayış istisnasız Mısır'da da vardır. Kölelik tarihinin sadece ten rengi ayrımcılığıyla değil, daha çok yerel kaynakları kullanma çabası fakat bunu bir şekilde dinsel doktrinlerle köleliği ispatlama çabası. Peki büyülü Mısırlılar piramitleri ile bu kadar ünlü olup da neden Nil boyunca yaptıkları 33 adet kale ile ünlü değildirler? Mısır döneminin çok güçlü bir askeri imparatorluğu idi. Afrika'dan Avrupa'ya ve Asya'ya göçü kontrol eden bir noktadaydı ve asıl Nil Nehri taşımacılığı üstlenen ticaret yoluydu. Peki bu kalelerle sizce neyi korumak istiyorlardı? Tabii ki altın. Altın dünyada hala en çok Afrika'dan çıkarılmaktadır. Klasik dönemde Avrupa'da altın çok azdır. Sadece ticaret yoluyla gelmiş olduğu düşünülüyor. Yunanistan kalay sağlıyordu. Mezopotamya'da bakır vardı. Bu ikisi birleşince bronz oluşuyor biliyorsunuz. Bronz çağı ilk defa Yunan Karaadası ile Mezopotamya'daki uygarlıklar ticarete başladığında keşfedildi. Yavaş yavaş haritayı büyüttüğünüzde ise denkleme Mısır giriyor ve altın daha kolay şekil verilebilen ve daha hafif, daha güzel görünen ve ziynet eşyası olarak ticareti daha kolay yapılabilen bir şeydi. Bu nedenle Mezopotamya uygarlıklarının ve Anadolu Yunan Karaadası uygarlıklarının Mısır deyince akıllarına altın geliyordu ve bu ticarete iştahları kabarıyordu. İşte Mısırlılar bu ticareti kaybetmemek, Nil'de yapılan ticaretin geçişin üstünlüğünü sağlamak için 33 adet kaleyi
Nil'in etrafına inşa etmişlerdi. Bu arkeolojik bulgular yeni değil ancak piramitlerin yanında pek de ilgi çeken ve Mısırlıların görmek istediğimiz o barışçıl, kültürlü, müzik dolu uygarlıklarına ters düşen bir imaj. O yüzden filmlerde de çok kullanılacak bir şey değil. Vahşi, barbar toplum mu istiyorsunuz? Onları Mezopotamyalı yapın, Anadolulu yapın ama dans, müzik, kültür mü istiyorsunuz? Onlar Mısırlı olsun. Asla filmlerden tarih öğrenmeyin. Hollywood tamamen bir üründür ve siz neyi nasıl hatırlamanız gerekiyorsa ona yönelik bir çalışmadır. Özetle toparlayacak olursam dünyanın en büyük altın madenleri Afrika'dadır. Mısırlılar da bu altın ticaretini kontrol etmek amacıyla Nil boyunca büyük kaleler ve güçlü bir askeri güç haline gelmişti. Ayrıca Nil Ovası'nda ürettikleri buğdayla çok yüksek nüfusların yaşamasına elverişli bir yerdi. Hieroglif yazısının Sümerlilerin çivi yazısından kısa bir süre sonra ortaya çıktığı düşünülüyor. Muhtemelen ticaret yolları ile Mısırlılar bu yazı sistemini Sümerlilerden adapte ettiler. Adapte edilen diğer bir şey de ziguratlardır. Evet, yanlış duymadınız. Şimdi tanıtacağım Djoser piramidi aslında ziguratın halefidir. Daha sonra piramitlere dizayn olarak mükemmelleştirilirken yapılan ilk piramitlerde içinde çökme sonucu eğik piramitler de inşa edilmiştir. Ancak sonuç olarak Mısırlılar da yazıyı Sümerlerden öğrenmiştir ve son olarak kalay, bakır, altın. Bu üç değerli elementin farklı güçlerin elinde oluşu ve bu pazarlara domine etmek isteyişleri aralarında binlerce yıl süren bir rekabet ya da ittifaklara yol açmıştır. Görüyoruz ki coğrafya bir şekilde yine o dönemin güçlerine şekil vermiştir. Teşekkürler.